Selam geldim. Herkese Mehtap Tarot'tan selamlar. Sakın onu arama, sakın bu videoyu izlemeden ona mesaj atma. Hanımlar beyler, zihin okuması yapacağız, akıl okuması yapacağız. Bu ilişkiyle bağlantılı, seninle alakalı zihninde neler var bunlara odaklanacağız. Çaylarınız kahveleriniz hazırsa kolektif bir yoruma niyet alıyorum. Senin adına niyet alıyorum. Bakalım. Neler gelecek? Tarot kartları neler rehberlik yapacak? İlişkin tıkandıysa veyahut da zihninde soru işaretleri başladıysa gel bakalım cevaplarını alacağız. Kolektif bir yorumlama nedir Mehtap ablacığım bana hiç uymadı diyenler. Kolektif bir açılım yani biz burada yorum yaparız size uyanları sevgiyle kabul edersiniz uymayanları da evrene iade edersiniz. Hadi bakalım duygu kartlarını da alacağız şimdi. Dişli eril kartlarını da karıştırdım. Kılıç dörtlüsü ah kendini nasıl geriye çekmiş böyle engel istemiyorum problem istemiyorum diyerekten kendini bir geriye çekmiş ama zihninde kafasında hep ilişkiyle bağlantılı seninle bağlantılı düşünceler var. Ne ileri gidebiliyor ne de geriye gidebiliyor böyle olduğu yere oturmuş düşünüyor. Belki de yalnız kalmaya ihtiyacı vardır. Belki de ateşkes yapması gerekiyordur. Şu an belki mesajlara cevap vermiyor olabilir. Şu an ister istemez kendisini bir kapatmış, çok kırgınım. Üzerinden gelemediğim bazı mevzular var. Bunları şu an dondurmak istiyorum dediği bir noktaya gelmiş olduğunu görüyoruz. Yani deriz ki hani bir nefes alsın. Bırak bu bir kendini dinlesin, bir mayalansın ondan sonra. Kupa kraliçesi. Bak sevgiden ya da düşkünlükten şüphen olmasın. Gerçekten sana karşı kıyamadığı, şefkat beslediği çok büyük alanlar var. Yani manevi olarak da düşkünlüğü çok fazla bu kişinin. Onun suyuna gitmekte belki birazcık fayda olabilir. Çünkü bilinç altında sürekli sana dair rüyaların olduğu, düşüncelerinin olduğunu söyleyebilirim hayatım. Burada sezgilerine dikkat et. Bu kişiye ne kadar şefkatli yaklaşırsan, ne kadar böyle onu anlamaya dair bir pozitif düşünceyle ilerlersen bunun meyvesini alabilirsin diyebilirim. Neden biliyor musun? İkizler Yengeç Koç enerjisi vardır ve Haziran Temmuz enerjisi vardır. Sevgi aktiftir, yüksektir, manevi olarak da bir bağ vardır. Fakat onun öncesine ne geldi? Kılıç dörtlüsü. Yani biraz yalnız kalmak istiyorum. Yani sadece öğrendiğim şeyleri böyle ne diyeyim hazmetmeye çalışmak istiyorum. Biraz kafamı toplamam lazım dediği bir alan var burada. Devam edelim. Tılsım üçlüsü. Şaşırdık mı? Bence şaşırmadık. Yani burada gerçekten senin onu desteklemenle bağlantılı ihtiyacı olduğunu görüyoruz bu kişinin. Yani ne olabilir? Belki iş konusunda, belki manevi olarak, ailesinde belki de problemler yaşıyordur bu kişi. Bunları yavaş yavaş hazmetmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Karşıdaki kişi İlişkiyi ya böyle çok bir üst noktaya getirdi, birdenbire geri çekildi ya da artık o kadar bitme noktasına geldi ki ileriye gidebilecek bir pozisyonda olmadığını görüyoruz. Yani bu kişi şöyle söyleyeyim, bilinç olarak bir sıkıntı yaşıyor. İş konusunda olabilir ya da bir proje bazlı olabilir. Bunu aşamadığından dolayı da iletişimi azaltmış olabilir. Zaten bu ilişkiyle de bağlantılı bakar mısın? Bir riski var, bir korkusu var bu kişinin. Neden olduğuna bakalım. Neden böyle bir geri çekilme yaşıyor? Bu ilişkiden mi korkuyor, senden mi korkuyor ya da yaşanılan bazı farklı şeyler mi var? Ayrılık. Ayrılıktan da fena bir şekilde korkuyor. Ayrılığa dair mevzular, mesafe koyma durumu. Zaten şu an bunun yaşandığını öngörerek bir açılım yapıyoruz. Diğer kartlarımızı alalım. Ay kart. Bak, benim yani zihninde bir şeyler var bu kişinin. Ön yargılarıyla davranıyor. Böyle atlatamadığı bazı durumlar var. Belirsiz kalan durumlardan dolayı da ilişkinin gidişatı farklı bir hale gelmiş olduğunu görüyoruz. Devam edelim. Son bir kartını daha alacağım. Ruhsal olarak çok yorgun bu kişi. Kut.
Temelinde ne olduğunu bulduk hayatım. Dedikodu varmış. İlişkinizle bağlantılı, ya senle ya onunla bağlantılı, ya eski birlikteliğinizden bugüne gelen bir haber olmuş olabilir. İlişkinin ahengini bozan bir durum var. Kişilerin senin hakkında söylediklerini işitmek, çevre yüzünden ilişkinin bozulması, dedikodu yapılması mesajı var. Yani bu sadece üçüncü kişilerin düşüncelerinden dolayı sizin birlikteliğiniz böyle bir yara alıyorsa ya da böyle bir yavaşlama enerjisine geliyorsa zaten çok güçlü bir birliktelik değildir diye düşünüyorum. Buna keza karşıdaki kişi şöyle söyleyeyim, bir toparlanma isteği var. Yani birazcık dinlenmeye ihtiyacım var dediği bir durum var. Belki şansının geri gelmesini istiyordur. Belki mantıklı olmaya çalışıyordur. Yani gözünü karartıp da böyle risk alabileceği bir durum yok. Çünkü ön yargılarıyla hareket ediyor kişi. Yani sanki böyle bir rezillik olsun istemiyorum ya da böyle bir çatışma olsun istemiyorum dediği bir durum var ve o yüzden seninle düşünceleri tamam, şefkatsel, düşüncesel durumlar olmuş olsa da dediğim gibi temelinizde ayrılığın sebebi ya da uzaklaşmanızın temeli ya da ilişkinizin birazcık soğuk olmasının sebebi hayal kırıklığı temelde bu var diyebiliriz hayatım. Uyum sağlanırsa eğer iletişim konusunda kaliteli bir diyalog durumu olursa bunu aşabilirsiniz diyebilirim. Devam edelim. Onun zihninde neler var seninle bağlantılı? Asa sekizlisi. Ya, aslında iletişim konusunda çok istiyor, iletişim olsun, mesajlaşmak olsun. Yani biz, tarot bakımı yapan veyahut da açılımı yapan her kişi şu değnek sekizlisini, asa sekizlisini çok sever, enerjisini çok sever. Çünkü sürpriz bir dönemeç vardır burada ve aceleci hareket, devinim vardır. Birdenbire aşk okları deriz biz bunlara. Bunlar geliyordur deriz ve nasıl diyeyim, sınırları zorlar yani bu kart geldiği zaman. Tamam, daha önceden, hani, böyle, geri çekiliyor, birazcık dinlenmeye ihtiyacım var diyordu ya. Şimdiki zamanın enerjisine baktığımızda netleşebilir. Bakalım diğer kartları da alalım, neler var? Yani burada bir mesajlaşma olabilir, görüşme talebi olabilir. Burada aceleci bir ateş elementi var. Ateş elementini diyoruz yani Koç, Aslan, Yay. Burada ne vardır? Bir eylem vardır, enerji vardır, tutku vardır. Bunların artık böyle daha baskın olabileceği bir durum diyebilirim. Tılsım prensi. Bir de yazmış ya parantez içinde prensesi. Şu kartların enerjisini de seviyorum. Reklam işbirliği değil. Yani tamamen böyle şifalanmaya doğru da giden bir durum var. Burada zaten bir mesajlaşma durumu vardır. Bir fırsatı değerlendirmek ister. Ve şöyle söyleyeyim. Bazen mümkün müdür diye düşünüyor olabilir karşıdaki kişi. Acaba bizden tekrar olur mu? Acaba kaybettim mi tamamen? Yani belki toksik bir birlikteliğe doğru gitmiş olabilir. İç dünyasında, zihninde çatışıyor olabilir ya da mesajlaştığınızda çatışıyor olabilirsiniz. Bunlar hep böyle, bir şeyleri değerlendirmekle bağlantılı olabilir. Bu alanda Boğa, Başak, Oğlak enerjisi olabilir. Çok düşünceli bir karakter. Karşıdaki kişi zihninde çok düşünceler var. Dediğim gibi bu birazcık daha belki dışarıdan aldığı haberleri, farklı versiyonlarını duyup, daha tecrübeli olup ona göre ilerleyebilecek bir kişi de diyebilirim. Çünkü burada seninle mutlu olduğunun bilincine vardı ve aynı değerlere sahip olduğunuz bir durum var. Devam edelim bakalım. Asa dokuzlusu. Ne kadar çok pardon, bu, şeyde turda asa geldi. Şimdi burada dedim ya, işte, ateş elementi çok baskın, Koç, Aslan, Yay enerjisi olabilir. Dokuzlusunda da şöyle söyleyeyim, bazı sınırları koruması gerektiğinin farkında. Daha önceden sizin birlikteliğinizde bir sınır olmamış. Yani hep böyle bir sınırsızlıkla bir aşırılık olmuş olabilir. Bundan dolayı da böyle,
aranızdaki diyalog birazcık uzaklaşmış olabilir. Yani yaşayacak daha ne kaldı? Birlikteliğimiz acaba daha ne yaşayabilir? Yani gelebilecek en şeyi yaşadık yani en üst limiti yaşadık yani artık birbirimizi acaba daha böyle mutlu edebilir miyiz dediği noktalar var. Ve şöyle söyleyeyim, burada bir güç hegemonyasından ziyade karşıdaki kişinin yorularak ve ümidini kaybederek zihninde yaşadığı dalgalarla kendisini geri çektiği durum var öncesinde. Ama şimdi birazcık daha ilişkiyi ilerletmeye çabalayan birisi var. Artık böyle azla yetinmek istemeyen, daha stratejik planlar yapmaya çalışan bir karakter var burada. Ona keza baktığında inancının seninle ve ilişkiyle bağlantılı inancının kaybedilmediğini görüyoruz. Tamam, bazı endişeleri var, bazı durumları askıya almış olabilir. Analiz etmem gerekiyor dediği nokta var. Fakat paranoyaları bir kenarıya bırakma zamanının geldiğinin farkında karşı tarafta. Devam edelim. Sevda. Romantizm bebeğim. Şimdi bana ne kazıyorsunuzdur. Biz burada aşk acısı çekiyoruz. Mehtap abla sen böyle lay lay lon bakıyorsun. Evet ablacığım lay lay lon bakıyorum. Eğleniyoruz hayatım. Ne olursunuz beni izlerken böyle eğlenerek izleyin. Zaten öteki taraflarda canınızı okuyorlar çok büyük ihtimal. Abone olun. Ben emek veriyorum. Siz de bana abone olun. Şunu yapın, bunu yapın. Biz buralarda böyle birazcık lay lay lom eğlene bakıyoruz. Dönüşüm, bak ruhsal bir değişim durumu var karşı tarafta. Bir dönemin sonu, birlikte yeni bir dönemin başlangıcı enerjisi var. Bakalım. Şimdi bu dönüşüm başkasına karşı mı, sana karşı mı? Son kart ne diyecek bakalım enerjilerde neler var? İkiz Alev. Tabii ki de sana bebeğim. Düşündüğün kişiyle aynı frekansa sahipsin. İki kutsal ruhun ilahi birleşmesi. Niye asa sekizlisi geldi zannediyorsun? Niye romantizm, aşk, sevda geldi zannediyorsun? Bak sizin ilişkiniz temelde dışarıdan çok müdahale almış, çok kafası karışmış karşıdaki kişinin ve bundan dolayı da kendisini birazcık geriye çekmiş olabilir. Ama şu anki duygulara baktığımızda ne oluyor? Romantizm duygular, karşılıklı yoğun aşk durumu ve otomatikman burada ikiz alev enerjisi var efendim. Valla duygular birazcık daha böyle işi sağlamlaştırmaya doğru gidiyor. Birazcık daha net olabileceği bir alan var. Çünkü burada aşk sevdada bak mektup kartı varken asa sekizlisinde diyoruz ya iletişim konusunda beklenmedik haberler, ani gelişmeler, çok çabuk hareket etme durumu. Bu kafa karışıklığı bitiyor. Belki yeni bir birliktelik olabilir sizinkisi. Kafa karışıklığı yaşayan toksik bir birliktelik olmuş olabilir. Yalnız kalmak istiyorum diye kendini çektiği noktada anlık enerjilerde artık kalbinde bir şeyler hareket ediyor bu kişinin. Devam edelim bakalım. Ansiklopedi gibi bunlarda ne yapayım? Ah kılıç şövalyesi geldi. Bak bu ani değişiklik yapar ilerleyen süreçte. Artık dayanamadığını söyler, meydan okur sana. Ve şöyle söyleyeyim, Oğlak Kova enerjisi vardır ve çok hırslıdır. Çok titiz ilişkiyi analiz eder bu kişi. Şöyle söyleyeyim, bazen ateş elementi gibi hava elementi de işte böyle ani içsel sorgulamalardan dolayı çatışmalara girebilir iletişim konularınız. Ama burada sana ulaşmadan bir şeyi netleştirmeden diyor ki ilerlemeyeceğim. Ben bunu ilerleyen süreçte tamamen iyi analiz ettikten sonra ancak o zaman rahatlayacak içim diyor. Bak kırıcı bir dile sahip olabilir. Önce saldırıp sonra
düşünen bir karakter olabilir. Böyle evreler yaşayabilirsin ama karşıdaki kişi, nasıl diyeyim, bu istediğini almadan sanki ilerlemeyecek, yani durmayacak. Senden istediği cevapları almadan, bu mevzuyu tamamen netleştirmeyecek gibi bir durum var. Kılıç ikilisi. Şimdi burada basım olarak şey yazmış burada, kılıç üçlüsü yazmış ama, kılıç ikilisi. İşte çok, reklam işbirliği olmamasının en güçlü sebebinden bir tanesi. Yani basımın kontrol edilmesi lazım böyle şeylerde. Enerjisini çok seviyorum kartların ama küçücük bir şeylerde, bütün dikkatim dağılıyor maalesef. Şimdi burada gitmekle kalmak arasında mı ya da ilişkiye devam etmek durumunda mı diye baktığımızda şimdi burada, duygusal bir doyum durumuna gelmiş. Kupa dokuzlusu artık istediklerini alabilir enerjisinde. Neden? Bir kafa karışıklığı vardı. Bu kişinin ilişkinizle, birlikteliğinizle alakalı ama artık istediğimi, emek vererek alabilirim diyen bir durumda. Yani çok şükür, evet, benim zihnime göre, benim kalbime göre, benim hayat tarzıma göre, bir birliktelik olabilir, yaşayabileceğimiz bir birliktelik diyen bir duruma gelmiş hayatım. Verdiği emeklerin karşılığını alabilecek potansiyelde bir birliktelik bu ilişkiye bu şekliyle bakıyor. Devam edelim. Sığamadım gene masalara, sığamadım. Üzüntü, keder, gam. Nereden geldin sen? Sen buralara nereden geldin? Devam edelim. Aşk. Özlemişsindir. Getireyim yakına. Güzel olduğu kadar acı veren yoğun duygular. Herkes mi aynı şeyi hissediyor? Herkes aynı şeyi hissediyor gerçekten. Yani hem acı çekiyor hem, birliktelikten mutlu oluyor hem karşılıklı olarak tutku içerisinde oluyorlar ama çok farklı. Herkes mi? Evet, herkes. Yani benim, WhatsApp üzerinden danışmanlık yaptığım çoğu açılımlarda bunu yaşıyoruz. Çok seviyorum ama bazen katlanamadığım şeyler oluyor. Mehtap abla, acaba karşıdaki kişi bana böyle davranmakta acaba keyif mi alıyor? Yani bunları bile soranlar var, biliyor musunuz? Vazgeçmek ne oluyor? Gelecek potansiyelinde işler değişiyor mu? Yüzük. Hmm. Yüzük kartımız daha var efendim. Daha derken yani aşkın üzerine gelince o geldi. Şimdi zihninde, kafasında ne kadar karışıklık varsa bunların hepsini bir kenarıya bırakan bir durumda. Bir şey artık istememek noktasına geldiği durum var ya, hani bir şeyi öğrenmek istiyordu, bir şeye artık cevaplanılsın istiyordu vesaire. Bunları artık bir kenarıya bırakıyor. Çünkü bunun ilişkiye zarar verdiğinin artık farkına varıyor. Karşıdaki kişi daha uyumlu hale gelir noktasına geliyor. Karşıdaki kişi aynı zamanda, alınganlık, kapris, senden destek bekleme gibi potansiyel durumlar var ise, kafa karışıklığı var ise de artık bunları netleştiriyor. Burada ne vardı? İlişkinizin başında dedikodusal durumlar, ayrılıksal durumlar, birbirinizden uzaklaşma ve bunun durumunda da mesafeler, soğukluklar olmuştu ve kendisini geriye çekmişti. Bir şeylerin adımını atmaktan korkuyordu. Akabinde şimdiki mevzulara geldiğimizde romantizm, sevda ve iletişim konuları ikiz aşk alevi, ikiz alev potansiyel olduktan sonra burada anlıyoruz ki kişi şu an bir adım atma çabasında olabilir ve birazcık daha netleşme durumuna gelmiş olabilir diyoruz. Ve ilerleyen süreçte gelecek hanesine baktığımızda evet, kendisine üzüntü veren durumların,
Yani ya da ne bileyim bağımlılıkları vardır, aşamadığı durumlar vardır, ailesine bağlıdır, ya da farklı potansiyeller vardır. Oraya artık birazcık böyle bırakıp ilişkiye daha çok yön verme potansiyeline geldiğini görüyoruz. Yani sadakatle bağlantılı durumların artık daha netleştiğini görüyoruz ve bunun kılıç ikilisi dediğimiz nokta var ya, olur mu, olmaz mı, ilerleyebilir mi vesaire gibi durumlar. Burada hızlı bir kararla ilişkiye yön verdiğinin enerjisini görüyoruz. Çünkü bir dönüşüm geçiriyor artık bu ilişkinin temeli. Vallahi güzel enerjiler. Arkadaş netleşmiş. Güzel durumlar var buralardan. Peki hemencecik şu kartlarımızı da alalım bakalım. 3 tane kart alacağım. İstersen hepsini, istersen bir tanesini aklındaki kişi için seçebilirsin hayatım. Bakalım neler var, neler yok. 1 numara, 2 numara, 3 numara. 1 numarayı seçenler yap şovunu bakalım. Hazırsan bakalım. Daha önce tanıştığımızı ve sonraki yaşamda ve ondan sonraki her yaşamda sana geri dönüş yolunu bulacağımı bil diyor kendisi. Nasıl bir bakış açısıysa çok şey yapamadım ben, buna uyum sağlayamadım. 2 numarayı seçenler. Çekip gitmemek için bir sebep var. Başından beri birbirimize aittik. Bunun aydınlanmasını yaşıyor demek ki. Birazcık daha aşk ve yüzük durumuna geliyor kendisi. 3 numara yap şovunu bakalım ne diyecek. Ben bu sırada ekrandan okuyayım. Birbirimizden ne kadar uzaklaşırsak uzaklaşalım, farklı boyutlarda bile her zaman geri dönüş yolumuzu bulacağız. Bu kader. Güzel kafalar bunlar. Vallahi ilginç. Hanımlar beyler, burada buram buram aşk kokan bir tarot açılımı yaptık farkındaysanız. Yorumlarda buluşalım. Yani bu kişi sana geri döndüğünde potansiyel olarak sessizliğin arkasındaki bu mesajları aldığında ilişkin için ne karar verirsin? Yorumlarda buluşalım. Çünkü neden biliyor musun? Bir sonraki açılımın temelini oluşturuyor. Yani akabinde oluşacak düşünceler kartlara, kolektifin enerjisinde yansıyor hayatım. Benden şimdilik bu kadar. Ben hemencecik tarot açılımlarına devam ediyorum özel randevular için. Danışmanlık için WhatsApp danışmanlık hattını Instagram aşağıya yazıyorum, sabitliyorum yorumların en başına. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin.